Racing Bulls yeni aracı V-Carb 03'ü tanıttı. Takım lansmanda FOM aracını gösterirken paylaşmış oldukları stüdyo fotoğrafları gerçek aracını yansıtıyor. Peki V-Carb 03'ün öne çıkan teknik detayları neler? Gelin buna birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olmanız benim için gerçekten çok kıymetli. Bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Evet, V-Carb'da yani Racing Bulls'ta Red Bull'la benzer bir yola gitti ve lansmanda FOM aracını tanıtırken stüdyo fotoğraflarında gerçek araçlarını gösterdi. Gerçek araçlarını göstermeleri bizim için şöyle iyi. Erken safhada birden fazla aracın tasarımını öğrenmemiz F1 2026 sezonunda ne tarz tasarımsal trendler olabilir bunları bizlere aktarıyor. Hemen isterseniz başlayalım. Bu görsellerin tamamı Vanja adlı bir Twitter hesabından paylaşıldı. Aşağıda linkini ekleyeceğim. Kendisi bu işi yapıyor, işin bütün detaylarını biliyor. Takipleşiyoruz. İyi de bir adam. Onu takip etmeyi unutmayın lütfen eğer bu tarz şeylere ilgiliyseniz. Şimdi isterseniz başlayalım. Dediğim gibi elimizde birden fazla aracın olması çok iyi bir şey. Çünkü artık bazı tasarımsal trendleri görüyoruz. İlk olarak ön kanattan başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ön kanat gördüğünüz üzere Red Bull'a benzer bir şekilde ana plakaya montajlanmamış, biraz daha üst tarafa montajlanmış. Biraz 2009 araçlarının başlangıçtaki ön kanatlarına benziyor. Daha sonrasında biz 2010, 2011, 2012 ve 2013'te daha da yükselen ön kanatları görmüştük. Ve belli ki bu trend geri dönecek. Tabii ki de bu trendin geri dönmesinin temel sebebi ana bölümde, ön kanadın orta bölümünde çok daha fazla downforce yaratmak. Peki bunu neden yapmak isteyebilirler? Bununla alakalı düşüncem şu şekilde. Ön kanatta biliyorsunuz ki ön kanatlar artık açılıp kapanacak ve bazı virajlar yani yüksek hızlı virajlarda belki de bu bölümü kapatarak döneceksiniz. Yani aslında ön kanatta bir DRS açacaksınız. Ama size biraz daha yük gerekiyor ön tarafta yoksa ciddi bir önden kayma yaşayabilirsiniz. Muhtemelen takımların ön kanadın bu bölümünü daha fazla downforce için açması ve daha fazla yük oluşturması biraz daha bu konuda daha verimli bir araç tasarlamaları anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir detay olduğunu düşünüyorum bunun. Aynı zamanda tabii ki de zemine doğru giden havayı da bu şekilde yönlendiriyorlar. Bir diğer güzel bir konu Red Bull videosunda bahsettiğim konu Y250 Vortex konusu. Y250 Vortex ne derseniz onu detaylı bir şekilde açıkladığım bir videom var. Kartlar bölümünden bulabilirsiniz. 2024 Mercedes'inde bunu ben sizlere aktarmıştım ama güzel bir konuydu. Lütfen onu da izleyin ve aerodinamikten anlayan kardeşimiz de benzer şekilde düşünmüş. Gördüğünüz üzere ön kanadın yakın bölümünde ayrı bir bölüm açılmış ve Vortex Generator'lar gördüğünüz üzere şu bölümdeki kendisi zaten oluşturulmuş durumda. Bu aslında Y250 Vortex'in geri dönüşü. O yüzden aslında Racing Bulls aracını şu anda inceliyorum. Çünkü Racing Bulls Red Bull'dan farklı olmak üzere daha fazla detay vermiş durumda aracıyla alakalı. Ve bütün takımlarda ben bu tarz bir ön kanat görmeyi bekliyorum. Bu arada bu Racing Bulls aracı gerçekten iyi geliştirilmiş bir araç gibi görünüyor bana, onu söyleyeyim. Zaten birden fazla Vortex Generator'da var. Yani burada görüyorsunuz yine mor işaretlenmiş şekilde kıvrımlar görüyorsunuz. Inwash yapılması için yine bir Vortex var. Ön kanadın alt tarafında da yine Vortex Generator'lar var. Aslında bunların tamamı havayı döndürerek daha fazla yük oluşturmak ve aslında arka tarafa doğru yani zemine doğru giden havadan farklı yararlar sağlamak. Dediğim gibi o videoda Y250 Vortex'i gerçekten çok detaylı şekilde anlatmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Bir diğer mevzu yine Red Bull'da görmediğimiz mevzudan bahsediyoruz. O da tabii ki de ön kanatların aktivasyonu. Gördüğünüz üzere şu aslında siyah bölüm ön kanadın açılıp kapanmasını sağlayan mekanizma. Mekanik olduğu için en büyük sıkıntı tabii ki de eğer ön kanat hasar alırsa bu mekanizmanın çalışmayacak olması. Bununla alakalı ne yapacaklar bilmiyorum. Hidrolik yapanlar da var. Yazılımla bunu yapmak isteyenler de var. Bakalım ne tarz çözümler olacak ama gerçekten Racing Bulls'un ön kanadında çok fazla detay var. Yine benzer bir şekilde dış kısmına baktığımız zaman aslında ön kanadı 3'e bölmüşler. Yani bu bölüm iç bölüm Y250 Vortex üretilen bölüm. Ana plakamız yine benzer bir şekilde Red Bull'la beraber dıştan yani açıktan içeri doğru daralan tarzda geliyor ve dış tarafta farklı bir bölüm var. O bölümde de aslında ön lastikteki kirli havayı olabildiğince azaltmak, o bölümdeki hava akımını olabildiğince düzeltmek üzerine kurulu bir tarz olduğunu görüyoruz. Racing Bulls'ta gerçekten güzel detaylar var. Dış kısmına bakalım şimdi. End plate kısmına. Yine benzer bir şekilde buradaki kıvrım Vortex üretiyor ve aslında aracın alt tarafından
dışarıdaki lastiğin dış kısmındaki kirli havayı olabildiğince düzeltmeyi amaçlayan bir ön kanat tarzını görüyoruz. Zaten bu kurallar geldiği zaman olabildiğince kirli havayı azaltmak üzerine gelmişti bildiğiniz üzere. Diğer bölümlerde farklı detaylar da var. Ön fren kanalları bu bölüm gerçekten çok ciddi anlamda gelişecek bir bölüm olacaktır. Takımlar buradan ciddi avantajlar sağlayacaktır ama şu anda basit durumda görünüyor. Airbox bölümü yani soğutma bölümü daha da büyümüş durumda. Çünkü batarya %50 oldu ve bataryaya gerçekten çok sıcak çalışan bir sistem olduğu için MCUK buradaki airbox'ların da büyüdüğünü görüyoruz. Ve daha sonrasında aynanın da üzerindeki ufak aerodinamik parçalarında benzer şekilde Racing Boost olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki de en önemli mevzu pushrod ön süspansiyon. Racing Boost'ta geçen sene bildiğiniz üzere pushrod ön süspansiyon kullanıyordu. Aslında bir süredir pushrod ön süspansiyon kullanıyorlar 2024'ten beri. Ve onlar da pushrod ön süspansiyona geçtiler ve bu trendi takip ettiler. Kısacası şu ana kadar gördüğümüz şeyleri söyleyelim size. Red Bull ve Racing Boost'taki ortak mevzular. Pushrod ön süspansiyon, yüksek burun konsepti. Red Bull'da gözükmedi ama yüksek ihtimalle Y250 Vortex'in geri dönüşü. Endblade kısmında ise aslında Red Bull'da olan şu kanatçık gördüğünüz üzere Racing Boost'ta yok. Muhtemelen takım orada farklı bir çözüme gidecektir. Ben orada kanat olacağını düşünüyorum. Bu tabii ki de stüdyo fotoğrafı. Bu fotoğraflar da aslında bize tamamen gerçeği yansıtmıyor. Bu araçlar gerçekten çok gelişecek ama en azından burada Racing Boost'ta daha fazla detay olduğunu söyleyebiliriz. Yan tarafa gelirsek daha demin bahsetmiş olduğum kanadı aslında burada arkadaş göstermiş. Bargeboard. Şimdi bu arkadaş da yapmış olduğu aslında notla, hatta şunu küçülteyim hızlıca. Bir önceki videoda bahsettiğim mevzuya 2021'deki dizaynlara oldukça benziyor demiş. Evet, burası inwash olması gerekiyor ama ufak da olsa bir outwash yapacaklar diye düşünüyorum. Takımlar aslında buradan bir bargeboard üretecekler. Çünkü taban bölümünün havasını optimize etmeye çalışacaklardır. O yüzden aslında bu bölümde daha fazla gelişim göreceğiz. Bir diğer arkadaşlar benzer düşündüğümüz bir şey, ben Red Bull videosunda bundan bahsetmiştim dün sabah çektiğim size göre. Sidepod'ların 2025 ile 2021 arasında bir hibrit tasarım olması. Arka taraf yani sıfır beden olması 2021'de gördüğümüz tarzda çünkü tabanın kullanılması gerekiyor. Ama başlangıç bölümü ise biraz daha 2025 versiyon bir sidepod olduğunu görüyoruz. Racing Boost'un sidepodları gerçekten çok farklı, çok geniş bir giriş bölümü var. Tasarımı çok farklı. Yine tabii ki de downwash var. Yani aşağıya doğru bir hava yönlendirmesi var ama gerçekten Racing Boost 2024'ten beri kendi sidepod tarzını oturtmuş durumda. Bu hafif yukarı doğru kıvrım daha sonra aşağıya inilen tarz yeni araçta da aslında korunmuş durumda gördüğünüz üzere. Direkt olarak aşağı inmiyor. Biraz yukarı doğru çıkıyor sonra aşağı doğru iniyor. Bu da aslında Racing Boost'un kendi imzası diyebiliriz. Evet, bargeboard tarafında ufak bir outwash olduğu notu var gördüğünüz üzere alt bölümde. Small outwash geometry to minimize inwash. Tabii ki de takımlar inwash olmasını istemeyecektir. Ne bu inwash? Aslında şu arkadaşlar, kirli hava yani lastikten çıkan kirli havayı FIA diyor ki iç tarafa doğru aktarın. Bu sayede arkadaki araca kirli hava gitmesin. Ama kimse arkadaki aracı düşünmüyor Formula 1'de. O yüzden bu bölümler yavaş yavaş outwash olacaktır ve biz bir noktada bu araçların birbirini takip edemediğini göreceğiz. 2 sene 3 sene alır ama bir noktada bu araçlar inanılmaz kirli hava üretecekler ve biz bir kez daha bir kural değişikliği göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü kimse bunu yapmaz. Öte yandan baktığımızda çok geniş bir sidepod alanı olduğunu görürüz zaten dediğimiz gibi 2025'e yakın bir versiyon ama çok daha yüksek bir soğutma oranı var. Yani şu sidepod'un girişi yani şu bölüm çok daha geniş. Geçen sene oranla. Çünkü dediğim gibi bataryalar çok fazla ısınacak. Bunları soğutmak gerekiyor. O yüzden bu seneki araçlarda soğutma kanallarının çok açık olduğunu görebiliriz. Soğutmayı iyi tasarlayan takım inanılmaz bir avantaj kazanacak diğerlerine oranla. Tıpkı nasıl hafif bir araç tasarladılarsa öyle avantaj kazanacakları gibi. Bir önceki videomda bahsetmiş olduğum Alfa Romeo tarzı kanun denilen çıkışta, egzoz çıkışında aslında görüyorsunuz. Bu bölüm aslında biraz daha havayı yönlendirmek için. Tabi burada arkadaş biraz daha soğutmak üzerine diye yorumlamış. Ama ben biraz daha havayı yönlendirmek üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum bu tarafın. Bakalım göreceğiz. Ama ben takımların bu tasarımı korumasını bekliyorum. Kendisi eklemiş olduğu notta sezon boyunca kullanılmayabilir. Bu sadece araç çalışsın, soğutma konusu sorun olmasın diye eklenmiş bir parça olduğunu yazmış ama ben bunun soğutmadan çok, evet soğutma da avantajı var ama biraz daha hava akımını yönlendirmek üzerine kurulu bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Yine bir önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi inwash için havayı iç tarafa yönlendiren bazı yönlendiricilere değinmiş taban kısmında. Zaten bu kurallarla beraber bunlar olacak. Daha da fazlasını göreceğiz. Yani daha fazla hava yönlendirici göreceğiz. Daha fazla taban tarafında oynandığını göreceğiz. Yan taraftan da aslında 2025-21 hibrit karışımı dar
ama ön tarafı olan sidepodlar olduğunu görüyoruz. Red Bull'la benzer şekilde Bargeboard'a benzeyen tarzda mesela burada da üçlü bir yapı olduğunu görüyoruz. Ve bu bölüm daha da fazla gelişecektir diye tahmin ediyorum. Bunlar aslında Red Bull'la beraber ortak tasarım dilleri olarak yansıyor. Arka süspansiyon tam göremiyorum ama o da muhtemelen pushrod'dur diye düşünüyor. Hatta şurada gözüküyor. Evet, pushrod arka süspansiyonda var. Pushrod ön, pushrod arka süspansiyon Red Bull'la beraber ortak kullanılan parçalar. Racing Bulls ve Red Bull'un ortak yönleri bizlere 2026 araçlarının tasarım dilini, tasarım trendlerini güzelce göstermiş oldu. Takımlar paylaşmış oldukları stüdyo fotoğraflarıyla beraber aslında bizlere güzel malzemeler verdi. Bir fark ettiğim bir şey var. Tabii ki de elimizde çok fazla açı olmadığı için tam şey yapamıyorum ama gördüğünüz üzere arka taraftaki DRS olan eski tarafta şimdi artık X mod, Z mod için kullanılacak olan aktivasyonun çok uzun olması. Bu da enteresan bir tarz. Takımlar bu mekanik yöntemde de aslında birbirinden farklı şekilde yorumlayacaktır. Red Bull'da gördüğünüz üzere çok daha ince bölümler varken ve çok daha kısayken Racing Bulls tarafında daha uzun bir parça olduğunu görüyoruz. Bu X mod, Z mod için. Bu da aslında takımların birbirinden farklı şekilde yorumladığı alanlardan bir tanesi. Racing Bulls aracın detayları bu şekildeydi. Aracın tasarımı bence çok güzel. Evet, karbon fiber biraz fazla var Red Bull oranla ama Red Bull'da bence piste çıktığında o kadar renkli olmayacak diye düşünüyorum. Gerçekçi, güzel bir araç. Tasarım ben gayet beğendim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Umarım keyifli ve bilgilendirici video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.